1800'lerin başlarında John Bell ve ailesi küçük bir kasabada çiftçilik yapmaktaydı. Her şey Bell ailesi için oldukça sıradandı. Ancak 1817 yılında bir dizi esrarengiz olay bu sessiz hayatı alt üst etti. Bu olaylar sadece Bell ailesinin değil, kasabanın tamamının aklını karıştıracak. 1820 yılında John Bell'in ölümüyle beraber tarihe Bell Witch olarak geçecek kadar ünlenecekti. Peki bu olaylar nasıl başladı? Nasıl bu kadar ünlendi ve John Bell gerçekten bir cadı tarafından mı öldürüldü yoksa olayların paranormal hiçbir yanı yok muydu? Amerika'nın Tennessee eyaletinde Adams isimli küçük bir kasabada çiftçilik yapan Bell ailesinin ilginç hikayesi ilk olarak 1817 yılının sonbaharında John Bell'in tarlada bir yaratık görmesiyle başlıyor. John Bell uzaktan baktığında köpek olduğunu düşündüğü bu varlığın yanına yaklaşınca bedeninin köpek, kafasının ise tavşan olduğunu fark eder. Bunun üzerine tüfeğiyle ateş açar. Vurduğundan emindir. Fakat bu köpek tavşan karışım yaratık hiç vurulmamış gibi bölgeden uzaklaşır ve bu sadece bir başlangıçtır. Kısa süre sonra Bell ailesinin evi ve arazisi tuhaf olaylarla sarsılmaya başlar. İlk başta Bell ailesi evde duydukları garip seslerle karşılaşır. Duvarların içinden gelen tırmalama sesleri, boş odalardan gelen fısıltılar ve geceleri yankılanan ağlama sesleri. Bu sesler Bell ailesinin huzurunu kaçırmaya başlamıştı bile. Zamanla bu sesler daha da rahatsız edici bir hal aldı. Eşyalar yer değiştiriyor, kapılar kendi kendine açılıp kapanıyordu. Bell ailesi neye uğradığını şaşırmıştı. Evin 3 çocuğu Joel, Richard ve Betsy geceleri uyurken fiziksel saldırılara uğramaya başlamıştı. Özellikle bu saldırıların odak noktası o dönemlerde 12 yaşında olan Betsy'ydi. Olaylar bu şekilde devam ederken bir süre sonra küçük kasabada duyulmaya başladı. Ailenin dostlarından bazıları olayları çözmek ve ne olduğunu bulmak için Bell ailesinin evinde geceleri nöbet tutmaya başladılar. Bir gece evin içinden evde olmayan bir kadının sesi duyulur. Kendisini Kate Bates olarak tanıtır. Söylentilere göre Kate Bates, Bell ailesinin eski komşusudur. John Bell seneler önce Adams kasabasına yerleşirken Kate Bates'in arazisinin bir kısmını işgal etmiş ve zorla elinden almıştır. Bunun üzerine Kate ile düşman olmuşlardır. Bu kadın ölene kadar John Bell'e lanetler etmiş ve onun peşini asla bırakmayacağını söylemiştir. Aynı zamanda Kate Bates'in cadı olduğuna dair söylentiler de senelerce insanların dilinde dolaşmıştır. Yani öldükten sonra geri gelen intikamcı bir cadı hikayesi. Ne yapacağını bilemeyen Bell ailesi çok uzun süreler hem psikolojik hem de fiziksel saldırılara maruz kalır. Özellikle John Bell ve küçük kızı Betsy. Kiliseden eve gelen rahipler evi düzenli olarak kutsuyor ancak hiçbir işe yaramıyordu. Olaylar bu şekilde 3 sene boyunca devam etti. 1820 yılında John Bell hastalanmaya başladı. Gün geçtikçe hastalığı artan John Bell 19 Aralık 1820'de öldü. Ev sakinleri John Bell'in yatağının yanında siyah bir sıvıyla dolu olan bir şişe buldu. Bu şişenin ve içindekinin ne olduğunu anlam veremeyen Bell ailesi John Bell'in ölümünde bu sıvının rol oynadığını düşündü ve sıvıyı evdeki kediye içirdi. Kedi anında oracıkta öldü. Bunun üzerine şişeyi şömineye atan evin annesi Lucy Bell, şişenin patlamasına ve mavi dumanlar yükselmesine tanıklık etti. Ayrıca sonraki yıllarda Bell çiftinin oğlu Richard, açıklamalarında ve yazdığı Our Family Trouble, The Story of the Bell Witch of Tennessee kitabında babasının ölümü esnasında sarımsak kokusuna benzer bir kokunun odayı kaplamasına ve son zamanlarda John Bell'in yutkunurken zorluk çektiğini de açıklamıştır. İşte bu mavi duman ve sarımsak kokusu hikayede kilit bir rol oynamaktadır. Yaşanan bu olaylardan sonra Cadı Kate'in 2 kez daha geri döndüğü söyleniyor. 1828 ve 1935'te. Ancak birçok yerel sakin onun bölgeyi hiçbir zaman terk etmediğine ve bugün bile hala Adams kasabasında bir mağarada yaşadığına inanıyor. Günümüzde mağara turistler için ziyarete açık ve bu tarz paranormal olayları sevenlerin uğrak noktalarından biri olmaya devam etmekte. Gelelim Bell cadısı olayının arkasındaki gerçeklere. Açıkçası olayın paranormal kısımları ile ilgili kesin olarak kanıtlanmış bir bilimsel veri bulunmamakta. Fakat John Bell'in ölümü hariç, Houston P Eyaleti Üniversitesi'nde kimya profesörü olan Dr. Megan Mann, 200 yıldır Tennessee halkının hayalini süsleyen ünlü Bell cadısı efsanesinde arsenin oynadığı rolü inceleyen bir makale yazdı.
Man'in araştırması John Bell'in öldüğü esnada yanında duran şişeye odaklanıyor. Eski zamanlarda arsenik fare zehri olarak kullanılmaktaydı ve özellikle çiftlik evlerinde hemen hemen her evin ecza dolabında bulunurdu. John Bell vakasına geçerli olan en ilginç iki semptom, yutmada rahatsızlık olan disfaji ve nefeste sarımsak kokusudur. Bu semptomların ikisi de Richard Bell'in açıklamalarını destekler nitelikte. Ancak arsenik zehirlenmesine işaret eden en ikna edici kanıt ise şişe şömineye atıldıktan sonra çıkan mavi dumanlardır. Bu mavi duman neredeyse büyülü geliyor değil mi? O zamanlarda işte bu mavi duman herkesi John Bell'i cadının öldürdüğüne ikna etmişti. Ancak o zamandan bu zamana bilim ilerledi ve bazı kimyasalların ateşle tepkimeye girdiğinde ateşin rengini değiştirdiklerini biliyoruz. İşte arsenik de aynı bu şekilde bir tepkime yaratıyor. Ateşin rengini maviye çeviriyor. Ayrıca kediler glikorenik asit konjugasyonu olarak bilinen belirli bir metabolizma türünden de yoksundur. Bu yüzden arseniğin çok küçük bir dozu bile kedileri anında öldürür. İşte Bell ailesinin kedisi de bu yüzden öldü. John Bell'i kimin zehirlediği ise kesin olarak bilinmiyor. Profesör Mann ve diğer araştırmacılar bunu herkesin yapmış olabileceğine dikkat çekiyor. Aile fertlerinden biri de olabilir, sorunları olan bir komşusu da olabilir. Ayrıca Bell ailesinin o dönemde 3 tane kölesi de bulunmaktaydı. Belki de tüm bunlar kölelerin bir planıydı. Biraz düşününce bile hiç de mantıksız gelmiyor. Paranormal olaylara gelecek olursak, Amerika tarihinde 1700'lerin sonu ve 1800'lerin başında İkinci büyük uyanış olarak adlandırılan Protestanlığın tekrar yükselmesi ve canlanması için bazı kiliseler tarafından bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın en güçlü olduğu yerler ise Kentucky ve Tennessee eyaletleriydi. Kiliselerde vaazler veriliyor, dini toplantılar genellikle yüzlerce kişinin katıldığı ve günlerce süren kamp toplantıları şeklini alıyordu. Bu dini canlanma toplantıları gezici vaizlerle birlikte Protestan kilisesi üyeliklerinin hızla artmasına neden oldu. Dini coşkunun sancıları içinde ibadet edenler anormal davranışlar sergilediler. Katılımcılar transa girdiler, kontrolsüzce güldüler, anlaşılmayan dillerde konuştular ve önceki dini normlara göre alışılmadık diğer davranışlarda bulundular. Tarihçi Herman Norton bu davranışa akrobatik Hristiyanlık adını verdi. Ayrıca bu toplanmalarda verilen vaazlerde insanlara cadılar ve hayaletlerin gerçek olduğu anlatıldı. Birçok hikayeler ve cadıların hayvan kılığına girip insanlara zarar verebileceği bile dile getiriliyordu. 1800'lerin başlarında Kentucky ve Tennessee'de birçok vatandaş arasında dini inançların ve protestanlığın arttığı bir dönemde. Ayrıca birçok insanın protestan kiliseler yüzünden cadılara, hayaletlere ve diğer doğaüstü olaylara olan inancı da oldukça çoğalmıştı. Bell evinde gerçekleşen garip olayları duyan birçok yerel sakin doğaüstü olayların gerçekten gerçekleştiğine inanıyordu. Bu nedenle protestanlık çoğaldıkça bu inançların Bell cadısı hikayesinin doğuşuna doğrudan katkıda bulunduğu sonucuna varmak mantıklı oluyor. Bu bilgiler ışığında o dönemlerde insanların en ufak bir garipliği bile kolayca cadı ya da hayalet hikayelerine dönüştürebilmeleri çok olası. Yüksek dini inançlara sahip, baskıcı ve kapalı bir toplumda çeşitli psikolojik bozuklukların ve toplu histeri vakalarının ortaya çıkması da oldukça olasıdır. İnsanlar içinde bulundukları kültürel, sosyal ve dini ortamın etkisiyle ufak olayları doğaüstü güçlerle açıklama eğiliminde olabilirler. Kameraların ortaya çıkışından itibaren bu tarz olayların bir daha yaşanmamış olması da üzerinde durulması gereken başka bir konu.